Selamlar herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sade bir o kadar da şık bir tulum modeli anlatacağım. Bir önceki videomda bu modelin hırkasını anlatmıştım. Modelin sayıları 1-1,5 yaşa kadar kullanılabilir ölçülerde. 2 adet düğme gerekli, 2 yumakta ip temin ederek başlayalım. Şiş numaramız 3,5. Modelin ölçülerine bakalım. Şöyle bu kısımdan paça ucuna kadar 51 santim. Beden genişliği 29 santim. Paça uzunluğu 21. Askı uzunluğunu vermek istiyorum. Askının uzunluğu da 16 santim. Yapımına geçmeden önce eğer bu video aracılığıyla sizlerle tanıştıysak kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz benim için çok değerli. Videolarımı beğenip yorum bırakırsanız da çok sevinirim. Zaman kaybetmeden yapımına geçelim. Modelde anti peeling özellikli bambu karışımlı bir bebe yünü kullanıyorum orta kalınlıkta. Renk numarası da 599. Şiş numaram 3,5. Modelimize paça kısmından 33 ilmek atarak başlıyoruz. Klasik ilmek atma tekniğiyle. ...33 ilmeği attım. Tekli lastik örgü kurulumuna başlıyorum. Baştaki ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki ilmeğim düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde sırayı tamamlıyorum. Sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. Sıra başlarında her zaman ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sıradaki ilmeğim ters. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz. Bu ikinci sıramız. Toplamda 5 sıraya tamamlayalım lastik örgümüzü. Beş sıra lastik örgümü tamamladım. Ön yüzdeyim. Şimdi ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek bir 4 sıra örüyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Arka yüze geçtim. Yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde de tekrar bir sıra ters örüp bu kısmı 4 sıraya tamamlayalım. Bu kısmı 4 sıraya tamamladım. Ön yüzdeyim. Bu sırada ajurun kurulumuna başlıyoruz. Baştaki ilmeğimizi örmeden alalım. Bir doladım. Bir kestim. 4 ilmek örüyoruz. Bir doladım. Tekrar bir kesiyorum. Aralarda 4 ilmek örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir kesiyoruz. Arada 4 ilmek. Bir doladım. Bir kestim. 4 ilmek örüyorum. Bir dola. Bir kes. 4 ilmek. Bir doladım. Son olarak 2 ilmeğim kaldı. Bunları birlikte örerek kestim. Bu şekilde sırayı tamamlamış oldum. Arka yüzde tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Sırayı tamamladım. Her ajur modelinin arası 5 sıra oluyor. Ön yüzde modeli uyguladıktan sonra arka yüzde birinci sırayı ördük. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek tıpkı bu kısımda olduğu gibi bir 4 sıra daha örüp 5 sıraya tamamlayalım.
Ajur modelinden sonra 5 sıra örmüş oldum. Ön yüze geçtim. İkinci ajur sıramızı kaydırarak uyguluyoruz. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. 1, bunu da sayarak 2, 3, 4. 4 ilmek ördüm, 1 doluyorum. 1 ilmek kesiyorum. Ardından 4 ilmek örüyorum. 1 dola, 1 kez, 4 ilmek örüyorum. 1 dola, 1 kez, arada 4 ilmek doladım, 1 kestim, doladım, tekrar 1 ilmek kestim, kalan 3 ilmeğimi de örüyorum ve tamamlamış oluyorum. Şimdi arka yüzden itibaren tekrar bir 5 sıra örüyoruz. Ön yüze geçtiğimizde ilk ajur sırasında yapmış olduğumuz gibi baştaki ilmeğimizi örmeden alıp dolayıp direkt ilmek kesiyoruz. Arada 4 ilmek dola, bir kez, 4 ilmek dola, bir kez şeklinde sıra sonuna geliyoruz. 4 ilmek örüp bir doluyoruz. Kalan 2 ilmeği de birlikte örüp kesiyoruz. Ardından yine bir 5 sıra örüyoruz. Ön yüze geldiğimizde de bu kısımda yaptığımız işlemin aynısını uyguluyoruz. 4 ilmek örüp bir dolayıp bir kesiyoruz. 4 ilmek bir dola bir kes şeklinde devam ediyoruz. Son olarak dolayıp kesip kalan 3 ilmeği örüyoruz. Her 5 sırada bir bu işlemleri sırayla uygulayarak devam edelim. Toplamda 7 ajur sırası örelim. Sonrasında 7. ajurdan sonra da bu 5 sırayı örüp ön yüze geçelim. 8. ajur sırasını birlikte örelim. Örgümü toplamda 7 ajur sırası ördüm. Şöyle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son olarak 5 sırayı tamamladım. 8. ajur sırasını birlikte örelim. Ve alt kısmı için ilmek artırıyoruz bu sırada. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından bu şekilde bir gizli artırma yapıyorum. Tekrar göstereyim. Şöyle parmağımıza çapraz bir şekilde şişimizi aldık. Ardından 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Bir doluyorum. Bir kestim. 4 ilmek aralıklı modelimi uyguluyorum. Kalan 3 ilmeğimi de örüyorum. Şimdi arka yüzü örelim. Artırmış olduğumuz ilmeği de şu şekilde şişimizi çapraz geçirdik ve ters ördük. Ön yüze geçiyorum. Ön yüzde bir işlem uygulamadan tüm ilmeklerimi düz, arka yüzde ters örüp tekrar ön yüze geçelim. Ön yüzü ve arka yüzü ördüm. Son ajur sırasından sonra 3 sıram oluştu. Ön yüze çeviriyorum. Bir kez daha artırma yapıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar gizli artırma yapıyorum. Ve ilmeklerimi örüyorum. Bu sırayı tamamlayıp arka yüzü örelim. Arka yüzü ördüm ve ilmeklerimi bu şekilde bir ilmek tutucuya aldım. Eğer sizde bu aparattan yoksa herhangi bir yedek şişinize aktarabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu parçadan bir tane daha aynı şekilde örüyoruz. 33 ilmek atıp tekli lastik örgü kuruyoruz. Ardından 5 sıra örüyoruz. Düz örgü kısmında 4 sıra ördükten sonra tekli ajur modelimizi kuruyoruz. Sonrasında da 5 sırada bir
burada yaptığımız gibi kaydırarak modelimizi ilerletiyoruz. 7 model sırası uyguladıktan sonra da 5 sırayı örüp 8. sırayı da yine burada olduğu gibi birlikte örelim. Aynı işlemleri tekrarlayarak diğer parçayı da ördüm. Şimdi 8. ajur sıramıza başlayalım. Baştaki ilmeğimi aldım. 2, 3, 4 ilmek ördüm. Ve ajurumu uyguluyorum. Sıra sonuna doğru gelelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. İkisini örüyorum. Diğer tarafta olduğu gibi bu kez sıra sonunda ilmek artırdım. Kalan ilmeğimi örüyorum ve arka yüze çeviriyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yine artırdığım ilmeği ters örüyorum. Arka yüzü örelim. Ön yüzdeyim. Şimdi ön yüzde tüm ilmeklerimi bir sıra düz, arka yüzde de bir sıra ters örüyoruz. Ön yüze geldiğimizde düz örerek gelelim. Sıra sonunda tekrar bir artırmamız olacak. Ajurdan sonraki 4. sıramı ördüm. Ön yüzdeyim. Şöyle yine artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeğimi örüyorum. Arka yüzü de örüp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. 5 sıramda oluştuğu için sıradaki ajur modelini yapıyorum. İlmeğimi aldım. Bir doladım. Bir kestim. Sıra sonuna doğru geliyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Birini örüyorum. Kalan ilmeğimle diğer parçayı birleştiriyorum. Şöyle ilmek tutucumdan ilk ilmek ile şişteki ilmeğimi ve ikisini birlikte ördüm. Ardından arkada kesmiş olduğum ipimi bağlıyorum ilk önce. Yine bu kısımda bağlayıp sabitledim. Şimdi son olarak bir dolayıp bir kesmiştik ve 2 ilmek ördük. İkinci ilmek birleştirme kısmındaki ilmeğimiz. Bu 3, bu da 4. Bir doluyorum. Bir kesiyorum. Ardından 4 ilmek. Tekrar doladım. Bir kestim. Yani bu kısımda modelimiz tam denk düşüyor bu şekilde ördüğümüzde. Bakın tam hizaladığımızda bir önceki ajura denk geliyor. Hiçbir şekilde modelimizde fazlalık veya eksiklik olmuyor. Sırayı tamamlayalım. Ön yüzü tamamladıktan sonra arka yüzü de ördüm. Tekrar ön yüze geçtim. Şu şekilde bir birleştirme yapmış olduk. Şimdi modelimizin beden kısmına geçiyoruz. Beden kısmında artırma veya eksiltme uygulamadan mevcut ilmek sayımız ile devam ediyoruz. A kısmından itibaren bir ajur sırası uygulamıştık. Bunu A kısmından itibaren birinci ajur sıramız olarak sayalım. Devamında da yine 5 sırada bir kaydırarak modelimizi tekrarlayalım. Buradan itibaren 10 ajur sırasını tamamladıktan sonra da birlikte devam edelim. Beden kısmını tamamladım. Bu kısımdan itibaren 10 ajur sırası ördüm. Şöyle birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. ajur sırasından sonra da 4 sıra ördüm. Son olarak ön yüzü ördüm ve arka yüze geçtim. Arka yüzde her iki kenarda haroşa başlatıyoruz. Ön yüzde de
ilmeklerimizi eksiltiyoruz. İpimi arkaya atıyorum sıra başında. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bunu da sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek haroşa ördüm. 9 ilmeğimiz ön yüzde ve arka yüzde haroşa örülerek devam ediyor. Diğer uçta 9 ilmek kalana kadar orta kısımdaki ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. 9 ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa örüyorum. Ön yüze geçtim. İpimi arkaya atıp baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa kenarın düzgün görünmesi için bu işlemi yapalım. Her sıra başında 9 ilmeği haroşa örüyorum. Düz örgü kısmında 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek kestik. 5 sıramda oluştuğu için modelimi uygulamaya başlıyorum. Şöyle bir önceki sıraya bakıyorum. Bu hizadan 2 ilmek örüyorum. Doladım. İlmeğimi kesip modelimi 4 ilmek aralıklı yine uyguluyorum. İki düz ilmeğim kaldı. Bunların yönünü bu şekilde çeviriyorum. Kesiyorum. 9 haroşa ilmeğimi örüyorum ve sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde her iki uçtaki 9'ar ilmeğimiz haroşa, orta kısımdaki ilmeklerimiz de ters örgü. Ön yüzdeyim. Kesme işlemi iyice anlaşılır olsun diye bir kez daha birlikte örelim. Sıra başında ipimi arkaya atıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 9 ilmek haroşayı tamamlıyorum. Sonrasında 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Orta kısımdaki ilmeklerimi örerek diğer uca geliyorum. Sıra sonuna geldim. 2 düz ilmeğim kaldı. Bunların yönünü sağa doğru çevirdim ve birlikte örerek kestim. Kalan 9 ilmeğimi örüyorum. Arka yüze geçtim. İpimi arkaya atıp baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Her iki uçtaki 9 ilmeğimi haroşa örüyorum. Orta kısımdaki ilmeklerim ters. Ön yüze geçtiğimde ise 9 haroşa ilmeğimi örüp bu kısımda bir ilmek kesiyorum. Orta kısmı örüp 2 düz ilmeğim kalana kadar geliyorum. 2 düz ilmeğimi de yönlerini çevirip sağa doğru kesiyorum. Kalan 9 ilmeğimi de haroşa örüp arka yüze geçiyorum. 5 sırada bir modelimi tekrarlıyorum kaydırarak. Her zaman son sırayı değil de bir önceki sırayı baz alarak, yani buradaki ajurumu baz alarak aynı hizaya getirip modelimi uyguluyorum. Şişte 33 ilmek kalana kadar bu işlemi uygulayarak devam edelim. 33 ilmek kalana kadar ilmek kesmelerine devam ettim. Son olarak ön yüzde ilmeğimi kestim. Arka yüze geçiyorum ve tüm ilmeklerimi haroşa örmeye başlıyorum.
ön yüzde 3 haroşa çizgimiz oluşuncaya kadar tüm ilmeklerimizi ön yüzde ve arka yüzde haroşa örelim. 3 haroşa çizgisini tamamladım. Şimdi her iki tarafta birer ilik açıyoruz. Baştaki ilmeğimde sayarak 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Ardından bir doluyorum ve bir ilmek kesiyorum. Sıra sonuna geldim. Bu tarafta da 5 ilmeğim kaldı. Bir doluyorum. Bir kestim. Kalan 3 ilmeğimi de örüyorum. Her iki tarafta birer ilik açmış olduk. Şimdi haroşa örgümüze devam ediyoruz. Bu kısım 6 haroşa çizgisi olana kadar 6 haroşa çizgisine tamamladım. İlmeklerimi kapatmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradakini örüyorum ve bir öncekini üzerinden atlatarak kapatıyorum. İlmekleri kapattım ve bu şekilde ön parçamız tamamlanmış oldu. Şimdi aynı işlemleri tekrarlayarak arka parçayı örüyoruz. Yine paça kısmından 33 ilmek başlıyoruz. Aynı şekilde iki parça ördükten sonra birleştirmesini yapıp beden kısmını örüyoruz. Sonrasında eksiltme kısmımız aynı. Bu kısımda sadece farklılığımız ilik açmadan 6 haroşa çizgisini örelim. Sonrasında birlikte devam edelim. Diğer parçayı da tamamladım. Şimdi bu kısımda her iki tarafta ilmek ayırıp ortadaki ilmekleri kesiyoruz. Ayırdığımız ilmekleri de askı için kullanıyoruz. Askılarımız 7'şer ilmekten oluşacak. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bunu da sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Sonrasında bir ilmek örüyorum. Ardından bir ilmek daha, bir öncekini üzerinden atlatarak kapatıyorum. Diğer uçta 7 ilmek kalana kadar ilmeklerimi kapatmaya devam ediyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. Bunları örüyorum. Arka yüze geçtim. Yine ipimi arkaya atıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kısımda yapmış olduğumuz işlemi uyguluyoruz. Her iki kenarda, ön yüzde ve arka yüzde bu şekilde örerek askımızı ilerletelim. Askıları tamamladım. 36 haroşa sırası boyunca ördüm. Şöyle çizgileri tek tek saydığımızda 36 haroşa çizgisi olacak. İlmekleri kapattım. Ardından bu kısımda ipimi bağlayıp diğer askıyı da ördüm. İki parçayı birleştiriyoruz. Şöyle ön yüzleri üst üste gelecek şekilde tığ ile birleştirmesini yapacağız. Dilerseniz dikebilirsiniz de. İlk önce bir sabitleme yaptım tığıma. Ardından şöyle üst üste getiriyorum. Tam köşe kısımdan tığımı geçiriyorum. Aynı şekilde bu tarafa da ilmeğimi aldım ve ikisinden geçirdim ve iyice burada sıkıladım. Sonrasında karşılıklı bu kenar ilmeklerinden tığımı geçiriyorum. Aynı şekilde diğer tarafa da bakın ilmeği alıyorum, tığdaki ilmeğimden geçiriyorum. Şöyle bir zincir çektim bu kısımda, sadece bu ipi gizlemek amaçlı.
Sonrasında yine kenardaki 2 ilmeğe geçirdim. Karşı taraftakine de ilmeğimi aldığım tığdaki ilmekten geçirdim. Yalnız bu işlemde dikkat etmeniz gereken bir husus var. Diğer taraftan ilmeğimizi aldığımızda bu mesafe boyunca tığdaki ilmeğimizi uzatıyoruz. Aksi takdirde bu kısımda kasma olur. Güzel bir görüntü elde edemeyiz. Şöyle ilerledikçe de bu kısmın sıkılığını, gevşekliğini kontrol ederek ilerleyelim. Tam haroşa kısmın başladığı yere kadar bu işlemi devam ettirelim. Aynı şekilde diğer tarafı da tamamlayalım. Tulumun birleştirme kısımlarını tamamladım. İç tarafı da yine diğer taraflarda olduğu gibi paça ucundan başlayarak bu şekilde birleştirdim. Son olarak da düğmelerini ekledim. Gördüğünüz gibi sade, şık bir model elde ettik. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli örüp denediğiniz için teşekkür ediyorum. Video sonuna bu modelin diğer parçalarını da ekleyeceğim. Tıklayıp örüp takımlayabilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Model hakkında yorumlarınızı da yorum bölümüne bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşene dek sevgiyle kalın.